Dünya üzerinde Türk bayrağına benzer birçok bayrak var. Mesela biz Türkler için akıllara ilk gelen bayrak Azerbaycan bayrağı olabilir. Yeşil, mavi ve kırmızı fon üzerinde ay yıldız sembolünün kullanımı bayrağımızda neredeyse aynı. Öyle ki hatta Azerbaycan'ın 1918'deki bayrağı günümüz Türk bayrağına çok benziyordu. O bayrak Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti tarafından kullanılmıştı. Ama 1991 yılında Sovyetler dağıldıktan sonra Azerbaycan günümüzdeki bayrağı kullanmaya devam etti. Velhasıl bizim aklımıza gelen ilk bayrak Can Azerbaycan bayrağı olsa da yabancı birinin ilk görüşte bu Türkiye'nin bayrağı diyebileceği aslında iki bayrak var. Bunlardan birisi Tunus bayrağı iken diğeri ise dünyanın öbür ucunda bulunan Endonezya sınırları içerisindeki Aceh İmparatorluğu'nun bayrağı. Şimdi ekranda gördüğünüz bu sembol ise onların bağımsızlık mücadelesini simgeliyor ve Özgür Aceh Hareketi tarafından kullanılıyordu. Öyleyse gelin tüm bu bayrakların hikayesine daha yakından bakalım. Videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 2004 yılında Endonezya'da 9.1 büyüklüğünde devasa bir deprem meydana geldi. Bu deprem o kadar şiddetliydi ki yer kabuğunu metrelerce kaydırdı. Bu nedenle Hint Okyanusu'nda dev bir tsunami meydana geldi. Öyle ki tsunami dalgaları 15-30 metreye kadar ulaşmıştı ve bu felaket Aceh kıyılarını doğrudan etkilemişti. İşte bu trajedik olayı haberleştirmek için bölgeye giden gazeteci George Alegia o dönemle alakalı ilginç bir anısını paylaştı. Aceh'e geldiğimde kendimi Endonezya'da değil de Türkiye'deymişim gibi hissettim. Hayır, her yerde kebap dükkanları olduğu için değil. Belki inanmayacaksınız ama herkesin Türk bayraklı şapka takmasından dolayı böyle bir fikre kapıldım. Yolda gördüğüm gençlere bu bayrakları neden taktıklarını, bunun aslında bir Türk bayrağı olduğunu söylediğimde bana verdiği yanıtlar çok ilginçti. Gençler bu aslında bizim bayrağımız diyor ve ekliyordu. Fakat bizimkisi biraz daha farklı ve kendi bayrağımızı kullanırsak ceza alabiliriz. Eğer kendi bayrağımızın olduğu şapkaları takarsak 6 aya kadar hapis yatabiliriz. Ancak Türk bayrağına kimse hiçbir şey diyemiyor ve suç teşkil etmiyor. Zaten Türkler de aslında bizim atalarımız sayılır. Biz bu bayrağı 500 yıl önce onlardan aldık. Bu açıklamaların üstüne George'un tepkisi de şu şekilde oluyor. Şaşırdım kaldım. Tanrım, bu Türkler nerede yok? Evet, şimdi gelelim biz Türklerin Endonezya'ya olan ilgisine. Öncelikle Aceh'in tarihine bakalım. Aceh Sultanlığı 1496-1903 yılları arasında var olmuş, Sumatra'da bulunan en güçlü Müslüman devletti. Portekiz'in deniz gücüne karşı direnmiş ve Osmanlı İmparatorluğundan birçok kez yardım istemişti. Bu nedenle bayrağının Türk bayrağına benzerliği bazı tarihçilere göre Osmanlı İmparatorluğu ile olan diplomatik ve dini bağlantılardan kaynaklanıyor olabilir. Bu ilişkiler 16. yüzyılda başlıyor. Osmanlı İmparatorluğu bu dönemde bölgeye çeşitli yardımlar gerçekleştirmişti. Hatta donanma ve asker bile gönderdi. Üstelik Osmanlı donanmasının Aceh'e ulaşabilmesi için Arap Yarımadası'ndan Umman Denizi'ni geçmesi, ardından Hint Okyanusu'nu aşarak Lakkadiv Denizi'ni aşması gerekiyordu. Dolayısıyla bu mesafe ve coğrafi zorluklar düşünüldüğünde Osmanlıların Aceh ile ilişki kurma isteği ilk bakışta oldukça şaşırtıcı görünüyor. Buna rağmen ilişkilerimiz son derece iyiydi. Aceh bir dönem Osmanlı'ya bağlı bir eyalet olmayı bile kabul etmişti. Ama bu durum hiçbir zaman gerçekleşmedi. Öte yandan Aceh açısından bakıldığında bu ittifak son derece mantıklıydı çünkü o dönem Portekizliler Malakka Boğazı'nı ele geçirmişti. Dolayısıyla Osmanlılarla kurulacak iyi bir ilişki Portekiz yayılmacılığına karşı güçlü bir destek anlamına geliyordu. Ayrıca Aceh Sultanı Alaaddin el-Kahnar Sumatra adasında kendi nüfusunu genişletmeyi planlıyor ve bunu Osmanlı askeri yardımıyla gerçekleştirmeyi umuyordu. İşte bu nedenle Aceh Sultanı Osmanlı padişahına bir elçilik heyeti gönderdi ve mektubunda Osmanlı hükümdarından İslam halifesi olarak söz etti. Ancak Sultan Süleyman bu elçiyi kabul ettikten yalnızca 2 yıl sonra hayatını kaybetti ve yerine 2. Selim geldi. Kanuni'nin ölümünden sonra Sultan Selim de aslında Aceh ile dostane ilişkiler sürdürmeye istekliydi. Bu doğrultuda askerler, mühendisler, silah ustaları, topçular, mühimmat ve 15 kadırgadan oluşan bir filo hazırlanmasını emretti. Ancak bu filonun büyük bölümü Yemen'de çıkan bir isyan nedeniyle rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Böylece Aceh'e yalnızca 2 gemi ulaşabildi.
Buna rağmen Osmanlılar ilerleyen yıllarda Aceh ile bağlarını güçlendirmek için yeni filolar göndermeye devam etti. Bu desteklerse Portekizlileri önemli ölçüde zayıflatmayı başarmış olsa da yine de Portekizlileri durduramadı. Osmanlıların askeri katkısı sınırlı kalsa da sağladıkları teknik bilgi ve silah üretim tecrübesi Aceh için hayati öneme sahipti. 19. yüzyılda Hollandalıların Aceh'i işgal girişimleri sırasında Aceh Sultanlığı yeniden Osmanlılardan yardım talep etti. Bu isteği geri çevirmek istemeyen Osmanlı derhal askeri destekler gönderdi. Ancak bu gemiler Yemen'deki isyanlar nedeniyle yine yön değiştirmek zorunda kaldı. Filolar Aceh'e ulaşmamış olsa da Acehlilerin direnişi bitmemişti. Özellikle 1942 yılındaki Japon işgaline kadar bağımsızlıkları için direndiler. 15 Ağustos 1945 günü Endonezya'nın bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte Endonezya'ya dahil oldular. Dolayısıyla bugün hala Osmanlı'nın onlar için önemi çok büyük ve bu miras Endonezya'da yaşayan Acehliler için hala çok değerli. Zira Osmanlı onlar için yalnızca tarih kitaplarında kalan bir devlet değil. Aksine Osmanlı, Acehlilerin hafızasında zor zamanda yardıma koşan Müslüman güç olarak yer edinmiş durumda. Özellikle Portekiz sömürgeciliğine karşı verilen mücadelede Osmanlı'dan gelen askerler Aceh'de bir kurtuluş hikayesinin parçası olarak anlatılmaya devam ediyor. Ayrıca 2004'te yaşanan tsunami felaketi sırasında Türkiye'nin bölgeye hızlı şekilde insani yardım ulaştırması, hastaneler ve kalıcı yapılar inşa etmesi Aceh'de Türkler yine geldi duygusunu doğurmuştu. Yıllar sonra gelen bu yardımlarda yerli halkın Türkiye'ye olan sevgisini yeniledi ve pekiştirdi. Öte yandan ne kadar desteklerseniz ya da ne kadar desteklemezsiniz bilmiyorum ama şu da bir gerçek ki bugün Aceh bölgesi günümüzde Endonezya'dan ayrılmak isteyen bir bölge. Türk ve Kuzey Kıbrıs bayrağının karışımı bir bayrak kullanan bu hareket aslında ayrılıkçı bir grup. 1926'dan 2005 yılına kadar Aceh ayaklanmasında Endonezya hükümet güçlerine karşı savaştılar. 2005 yılında Endonezya hükümetiyle imzalanan barış anlaşmasının ardından ayrılıkçı niyetlerinden vazgeçtiler ve silah bıraktılar. Ancak şunu da söylemek gerekir ki Endonezya yönetmesi çok zor bir ülke. Tam 17.000 adadan oluşuyorlar. 1300 farklı etnik gruba ve 700'den fazla dile ev sahipliği yapıyorlar. Bu nedenle önümüzdeki yıllar neler gösterecek bunu bilemeyiz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve Tercüman YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.